Merhaba değerli dinleyenlerim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün 24 Kasım. Ben Doktor Hüseyin Enginsoy. Ee, hepinizin, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Hepinize sevgi ve saygılar diliyorum. Bakalım. Bugünkü konumuz göz tansiyonuna ne iyi gelir? Bu konuda sizlere bazı bilgiler sunacağım. Biliyorsunuz göz tansiyonu halk arasında bayağı yaygın ve körlükle sonuçlanan bir göz hastalığıdır. Ve pek çok insanın görme kayıplarına sebep olabilmektedir. Öncelikle şunu söyleyelim. Göz tansiyonu nedir? Bunu bir tanımlayalım sizlere. Göz tansiyonu ya da glokom hastalığı temelde göz içindeki sıvının göz dışına atılamaması sonucu yükselen basıncın bir sonucudur ve göz sinirinin olumsuz etkilemektedir. Sıvıyı boşaltan kanallar birçok farklı mekanizma ile tıkanır. Bu sebeple göz tansiyonuna tek başına iyi gelen bir yiyecek, egzersiz ya da vitamin yoktur. Tek bir gıdayla, egzersiz ya da bir vitaminle biz bu işi çözemeyiz. Peki glukoma ne iyi gelir? Sorusunu hemen aklımıza gelmekte. Göz tansiyonu sadece bu amaçla üretilen ilaçlar, yani göz tansiyonu düşürtücü ilaçlar, lazerler veya ameliyatla düşürülür. Hastaya düşen tedavisine iyi uyması ve tüm göz tansiyonuyla ilgili ilaçlarını aksatmamasıdır. Ancak göz tansiyonunun göze olan zararını azaltmaya yönelik bazı sağlıklı yaşam önerilerinde bulunabiliriz. Bu öneriler ilaç tedavilerinin yerini tutmaya yönelik değil, onları desteklemeye yönelik yaklaşımlardır. Özellikle damar sertliği yapan sigara, hipertansiyon yani kan basıncının yüksek olması, yine yüksek kan kolesterolü hasarına olan direnci düşürür. Bu önemlidir. Çünkü bu direnç düşerse göz sinirinin harabiyeti daha da sıkla artmakta. Sigara bırakılmalıdır. Hastalarımıza diyoruz sigarayı bırakın. Olmaz doktor bey diyorlar ve durmadan tedavi için bize baskı uyguluyorlar. Özellikle sigarayı bırakmak gerekir. Hipertansiyon yani kan basıncı yüksekliği ve kan kolesterolü doktor kontrolünde mutlaka düzeltilmelidir. Egzersiz genellikle göz tansiyonunu düşürür. Onun için bir spor alışkanlığı mutlaka kazanmamız gerekir. Hafif egzersizler sağlığımız için gereklidir. Sağlıklı beslenme, bol meyve, sebze yemek de önemlidir. Ayrıca omega 3'ten zengin gıdalar göz tansiyonunu ilaçların yarattığı göz kuruluğuna karşı da faydalıdır. Bu bilgiler ışığında deniz ürünleri, Kuzey denizi somonu, yeşil yapraklı marul gibi çiğ yenen sebzeler, portakal, kayısı, patlıcan,
Goji önerilen gıdalar arasındadır. Peki göz tansiyonu olan hastalarımız nelere dikkat etmelidir? Hastalarımız bize soruyor. Yani ben nelere dikkat etmeliyim, ne yapmalıyım diye. Göz tansiyonu gözümüzün en sinsi, en tehlikeli hastalıklarından birisidir. Göz tansiyonu olanların ilk dikkat etmesi gereken konu düzenli bir glukom uzmanı takibinde olmaları gerekmektedir. Aynı merkezde ve aynı cihazlarla aynı doktorun takibinde olduğunda hastalığın ilerleyip ilerlemediği fark edilebilir. Tedavi buna göre şekillendirilir. Ayrıca takip edecek merkezde mutlaka düzenli OCT yani göz tomografisi, görme alanı testleri yapılmalı. Göz tansiyonu havalı cihaz dışında gerçek göz tansiyonu ölçüm cihazı olan aplanasyon tonometrisi ile mutlaka ölçülmelidir. Hepinizin bildiği üzere göz tansiyonunda kullandığımız aplanasyon tonometresi tüm dünyaca kabul edilen altın standarttır. Hastalar kendilerine verilen tedavilerini mutlaka saatlerine dikkat ederek uygulamalı. İlaçlarını damlatmayı unutmamalı. Sıkıntılar olduğunda doktorlarına sormadan ilaç kesmemelidirler. Bunlara ek olarak göz tansiyonu ilaçları damlatılırken göz çevresine çok bulaştırmamaya özen göstermeli. Damlaları damlatacakları zaman ellerini mutlaka yıkamalı. El hijyenine dikkat etmek gerekir. Damlanın ucunu mutlaka göze değdirmemeliyiz. Çünkü gözde bir enfeksiyon varsa diğer göze de bulaşabilir rahatlıkla. Kol tansiyonu göz tansiyonuna bağlı hasarın oluşmasında önemlidir. Çok düşük kol tansiyonu göz sinirinin glukomda kolayca hasarlanmasına yol açar. O nedenle kol tansiyonu düşük olanlar bir miktar tuz alımını artırmalı ve gerekirse bunu bir nefroloji doktoruna danışmalıdırlar. Ayrıca çok yüksek tansiyon, kontrolsüz şeker hastalığının kan pıhtılaşması bozukluklarında glukom açısından önemlidir. Sağlıklı beslenme de bu konuda hepinizin bildiği üzere çok dikkat etmemiz gereken bir konudur. Özellikle sağlıklı beslenmek, sigara içmemek, kolesterol kontrolü, egzersiz yapma ya çok özen göstermemiz gerekir. Bu konularda mutlaka titiz olmamız gerekir. Bu arada herhangi bir sorusu olan varsa bizlere mesaj atabilir, yazabilir. Bu göz tansiyonu hastalığı açık açılı ve dar açılı olmak üzere ikiye ayrılır. Özellikle dar açılı glukomu olanlar diğer hastalıklar için verilen ilaçları alırken göz doktoruna mutlaka danışmalı. Çok uzun süre karanlıkta oturmalıdırlar. Çay, kahve gibi
içecekler normal dozlarda göz tansiyonuna büyük bir etki yapmazken çok içilmesi durumunda göz tansiyonunu da yükseltebilmektedir. E, Bu konuda beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorusu varsa, soranınız olursa yanıtlamaya çalışacağım. Rezai'den teşekkürler, iyi yayınlar doktorum demiş. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Başka mesajı olanlar var mı bir bakalım mesaj kutusuna. Evet, başka bir şeyimiz yok. Yani sorumuz cevabımız yok. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Gelecek yayında buluşmak ümidiyle hepinize hoşça kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Çıkalım.